Sevgili dostlar, Cep Mühendisi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Rus pokerinde eller dağıtıldıktan sonra oyuncuların seçeneklerini, bu seçenekler karşısında kasanın aksiyonlarını ve geri ödemelerine değineceğiz. Ayrıca oyuncuların ellerini hangi durumlarda sigorta ettirmelerinin gerektiğini birlikte inceleyeceğiz. Yani kasanın elini açar hale getirmek amaçlı kasaya ilave bir kart çektirme olayını anlatacağım. Kanalımı beğenirseniz ve diğer videolarımdan da haberdar olmak istiyorsanız abone olmanızı rica ederim. Arkadaşlar, yüz yüze anlatımda anlaşılması zor olan konularda şimdi gördüğünüz gibi masa görünümüne geçeceğim ki söyleyeceklerimi örneklerle sizlere gösterebileyim. Gelelim oyuncuların seçeneklerine. Oyuncu oyuna dahil olmak için masadaki ante yuvarlağına ante bedelini koyar. Ante bedelini koyunca kendisine beşer kart dağıtılır. Önünüzde görüyorsunuz kartlarınızı. Oyuncu elindeki kartlara ve kasanın açık olan kartına bakar ve bir değerlendirme yaptıktan sonra ilk 4 aksiyondan birisine karar verir. Nedir bu aksiyonlar? Birlikte bakalım arkadaşlar. Pas geçer, anteye koyduğu bedeli kaybeder, oyundan çekilir. Veya kartların dağıtıldığı haliyle antenin iki mislini bahis bedeli olarak bahis kutusuna koyar ve kart çekmeden elindeki mevcut kartlarla oyuna girer. Veya kasaya bir ante bedeli kadar ödeme yapar ve elinden 2, 3, 4 hatta 5 kart atar ve yerine krupiyeden aynı sayıda yeni kartlar alır. Hemen söyleyeyim. Hiçbir şart altında asla 5 kartınızın tamamını değiştirmeyin arkadaşlar, nokta. Bu da bu oyunun temel stratejisinin önemli bir noktasıdır. Oyuncu eğer tek kart almak isterse elinden bir kart vermez ve krupiyeden yine aynı bedel ile 6. bir kart alır. Arkadaşlar, Rus pokerin diğer poker oyunlarından bir farkı da burada ortaya çıkar. Oyuncu tek kart alacağı zaman elinden bir kart vermez, talep ettiği tek kartı alır ve eli artık 5 değil 6 kartlı olur ve 6 kartın tamamı da değerlendirmeye girer. Tekrar ediyorum. Kasadan kart isteme bedeli ante bedeline eşittir ve bu bedel istenen kart sayısına göre değişmez, hep aynıdır. Bakalım oyuncunun tek kartı neymiş? Güzel. Bu el flash oldu, renk yani. Oyuncu tek kartını aldı, kart alışverişi bitti ve elinden memnun. Elinde bir rengi var, flash'ı var. Elini sigorta ettirmeyecekse bahis bedeli olan antenin iki misli bedeli bahis kutusuna koyar ve oyuna girer. Bakın, burası önemlidir arkadaşlar. Oyuncu arkaya bahis bedelini koyduğunda iş biter. Yani benim nihai halim budur, başka bir şey yapmayacağım demek. Yani mesela sigorta ettirmeyi arzu ediyorsa önce sigorta işlemini yapıp bahis bedelini daha sonra koyması gerekir. Bu arada sigorta yaptırabilmesi için oyuncunun elinde en az 3 misli ödeme alabilecek bir eli olması gerekir. Yani en az bir üçlüsü veya 3 adet peri veya daha yüksek değerli kağıtları var ise sigorta opsiyonunu kullanabilir. Mesela bu el sigorta opsiyonunu kullanabilir arkadaşlar. Sigorta opsiyonu nedir derseniz, oyuncunun kasanın elinin açar olmaması ihtimaline karşı o elinin kazanması halinde alacağı bedelin en fazla yarısı kadar bir bedel ile sigortalamasıdır. Dediğim gibi oyuncu önce sigorta işlemini yaptırıp sonra antenin iki misli olan bahis bedelini koyarak oyuna girmelidir. Veya oyuncu kart da değiştirdi, kart aldı. Diyelim ki buradaki örnekteki gibi maça as gelmedi. Kart alışverişleri bittiğinde elinden mutlu değilse ve bahis yapmamaya karar verirse pas geçer. Hiç arkaya bu bahis bedelini koymaz. Bu arada tabii ante bedelini kaybeder hem de kart isteme bedelini kaybeder. Yani toplamda 2 ante bedeli kadar bir miktarı kaybeder ve o tur oyundan çıkar. Kasanın aksiyonları ve ödemelere geçelim arkadaşlar. Bütün oyuncuların kararları neticesinde, yani pas geçenlerin pas geçmeleri ve oyuna giren oyuncuların bahis bedellerini koyarak oyuna girmelerinden sonra kasa kapalı olan 4 kartını da açar ve artık kasanın 5 kartı da açılmış olur. Kasanın kartlarında
En az bir as ve bir papaz veya daha iyisi olması durumunda kasanın elinin açar olduğu anlaşılır ve kasa bu durumda ellerinin en iyi 5 kartlarının değerleri kasanın elinin değerinden daha yüksek olan oyunculara ekte verdiğim ödeme tablolarına göre ödemelerini yapar. Bu tablolar tablo No 1 ve tablo No 2'dir arkadaşlar. Bir as ve bir papaz Rus pokerinde 2 adet ikiliden daha değersizdir ama per olarak kabul edilir. Bu arada unutmayalım, kasanın elinin açar olması halinde yapılmış olan bütün sigorta bedelleri kaybedilmiş, yani kasaya kalmış olur. Eğer kasanın eli açar değerde değil ise, yani kasanın elinde en az bir as ve bir papaz yok ise, kasa oyuna giren oyuncular kasaya ilave bir kart çektirme opsiyonu da kullanmıyorlar ise ante bedeli kadar ödeme yapar. Yani diyor ki sen oyuna girdin, ante bedelini koydun, arkaya da bahis bedelini koydun, kart çektirdiysen çektirdin ama ben elimi açtım, benim elimde açar bir el yok. Sen daha devam etmek istemiyorsan, yani bana kart çektirerek devam etmek istemiyorsan, ben sana bu oyunda bir ante bedeli kadar ödeme yaparım. Buyur diyor. Kasanın eli açar değerde ise, yani bir as ve bir papazı olması halinde, eğer kasanın elinin değeri oyuncunun elinin değeriyle aynıysa, diyelim ki ikisinin de eli aynı arkadaşlar. Olmaz demeyin, oluyor. Kasa oyuncunun ante ve bahis bedellerini iade eder. Yani arkaya koydu diyelim. Önde ante, arkada bahis bedeli vardı. İade eder. Tabii kart çektirme bedeli falan gidiyor. Dediğim gibi oyuncu eğer kart çektirme bedeli ödemiş veya elini sigorta yaptırmış ise bu bedeller kasaya kalır. Yani oyuncuya iade edilmez. Arkadaşlar bu arada Rus pokerinde renklerin bir diğerine üstünlüğü yoktur. Sinek, karo, kupa ve maça renkleri eşittir. Şimdi demin bahsettik, sigorta meselesine bir bakalım. Sigorta ve kasaya ilave bir kart çektirme. Oyuncu kartlarını aldı, kart çektirdi, elde de bir flash geldi. Daha evvel de değinmiştik. Her bir oyuncu kasanın elini açması öncesinde, yani bakın bu 4 kart daha açılmamış, arzu ettiği takdirde ve elinde de en az 3 misli bahis kazandıran kartlar olması halinde elini sigorta ettirebilir. Bu böyle bir eldir arkadaşlar. En az 3 misli bahis kazandıran kartlar olması halinde dedik. Bu el 5 misli bahis kazandıran bir eldir. Sigorta miktarı oyuncunun elinin ödeme tablosundaki ödeme tutarın yarısından fazla olamaz. İleride bu ödeme tablolarını da ben size veriyorum zaten. Ekte göreceksin onların hepsini. Örneğin oyuncunun elinde bir flash, yani renk olması durumunda, bu durum yani, kasayı yenerse alacağı kazanç bahis bedelinin 5 mislidir. Yani anteye 1, bahis olarak 2 birim koyan bir oyuncu eline flash gelmesi halinde 10 birim ödeme alır. Bu durumda oyuncu sigorta yaptıracaksa sigorta bedeli 10 birimin yarısı olan 5 birimi geçemez. Ha eğer isterse bu değerin altındaki miktarlarda da sigorta yaptırabilir, istemiyorsa da zaten hiç sigorta yaptırmaz. Sigorta yapılması sonrasında kasa elini açar ve elinde en az bir as ve bir papaz olması durumunda oyuncunun sigortası yanar, yani kasaya kalır. Ve kasa oyuncuya sigorta miktarını göz önüne almayarak normal ödemesini yapar. Yani diğer bir deyişle tam sigorta yapmış oyuncu sigorta yapmamış olsaydı alacağı ödemenin yarısını kaybetmiş olur. Yani sigorta sadece ve sadece kasanın elinin açar değeri olmamasının sigortasıdır. Kasanın elinin açar bir değeri olması halinde sigorta bedeli yanar. Yani boşa ödenmiş olur o bedel, kasaya kalır. Eğer oyuncunun sigorta yaptırması sonrasında kasa kartları açtığında kasanın elinde açar değerde bir el yoksa kasa oyuncunun yapmış olduğu miktarda sigorta ödemesini yapar. Kasa kartlarını açsın arkadaşlar. Kasa kartlarını açtı ve kasanın eli açar değil. Bu durumda bu oyuncu sigorta ne kadar yaptırdıysa sigorta bedelini kasa oyuncuya öder. Bitti mi burada? Hayır, bitmedi. Şimdi bir de kart çektirme olayı var. Gelelim kart çektirmeye. Kasa kartlarını açtıktan sonra kasanın elinde açar değerde bir el olmaması halinde oyunculara ante bedeli dışında bir ödeme yapmıyor dedik ya. Bu durumda oyuncu belki ödeme alabilirim düşüncesiyle bir ante bedeli ödeme yaparak kasanın eline açar değeri getirebilmek maksadıyla kasanın kendisine bir ilave kart çektirtebilir. Şimdi
Bu arkadaşımız flaşı var. Sigorta yaptı, sigorta yaptırdı veya yaptırmadı fark etmez. Kasa elini açtı. Kasanın açık kartı karo ikilisiydi. Kasa elini açtıktan sonra elini açar olmadığı görüldü. Şimdi oyuncunun bir hamlesi daha var eğer isterse. Nedir o? Yine bir ante bedeli kadar ödeme yapar kasaya ve der ki kendine bir kart çek. Bu durumda elinde açar değeri olmayan kasa elindeki en büyük kartı elinden çıkartır. Maçavale. Ve geri kalan 4 kartına bir ilave kart çeker. İlave çektiği kart bu. Bu çekilen ilave kart ile kasanın eli açar değeri ulaşırsa ve oyuncunun elinin değeri de daha yüksek ise oyuncuya normal kazanç ödemesini yapar. Yani arkadaşlar maçavaleyi attıktan sonra çekilen kart burada bir per veya açar bir el haline getirseydi kurupiyenin kartlarını, kurupiye bu flash ödemesini yani 10 ödemeyi oyuncuya yapardı. İlave kart çekmesi sonrası kasanın eli hala açar değeri ulaşmamışsa oyun biter ve kasanın elinin açar değeri olmamasında oyuncuya ödeyeceği bir ante bedeli de ödemez. Yani kasaya ilave kart çektirmek başarısız sonuç vermesi halinde pahalı bir işlemdir. İleriki videolarda kasaya ilave kart çektirme stratejisini de işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada açıklanması gereken bir detay daha kaldı. Diyelim ki oyuncu kasanın kartları açması öncesinde sigorta yaptırdı ve kasa elini açtığında kasanın eli açar değerde olmaması halinde sigorta ödemesini aldı. Böyle olsa bile kasaya ilave kart çektirebilir ve kart çektirme başarılı olur. Yani kasanın elinin açar bir değeri gelmesi halinde diyelim ki kasaya çektirdiği ilave kart valeyi attı. Bir tane boş kart attı ve bir kart çekti. Kasa kartını açtı. 2 adet beşli. Bu durumda oyuncu kasanın kartları açması öncesinde sigorta yaptırdıysa ve kasa elini açtığında kasanın eli açar değerde olmaması halinde sigorta ödemesi almış olsa bile kasaya ilave kart çektirebilir ve kart çektirme şurada gördüğünüz örnekte olduğu gibi başarılı olur ise yani kasanın elinin açar bir değeri gelmesi halinde sigorta bedelini almış olsa bile ilaveten bir de normal kazanma bedeli kadar ödeme alır. Son derece ballı bir durumdur bu arkadaşlar. Sevgili dostlar, bu videomun da sonuna geldik. Rus pokeri oldukça karışık bir oyundur. Sorularınız varsa mutlaka yazın, bekliyorum. Bir sonraki videomda Rus pokerinin ödeme tablolarını birlikte inceleyeceğiz. Rus pokerinde bazı eller normal pokerin aksine bir değil 2 ödeme birden alırlar. Bunların hepsini size hem anlatacağım hem de tablolarını vereceğim. Hepinizi bekliyorum efendim. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın.